Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir bebe yünümüz var. Onunla başlayacağız. Şöyle orta kalınlıkta bir bebe yünü. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve gösterişli bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için 5 ve 5'in katları artı 4 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayacağız. 5, 10, 15, 20, 25 diye devam edecek. Sonuna 4 ilmek ekleyeceğiz arkadaşlar. Evet, şöyle sayalım hemen. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ilmekle modelimi kurmaya başlayacağım. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Lastiksiz başlıyorum ben. Birinci sıra ön yüzünde kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters olarak ördüm. 3 ilmek düz. Buraya kadar bir model. 2 ilmek ters. 3 ilmek düz. Buraya kadar da bir model. Şöyle. Kenarda 2 ters ilmekle bitiriyorum. 2 ters ilmekle başlamıştım. Sıra başında eşit olsun diye kenarda 2 ters ilmek bir de kenar ilmeği yani artı 4 ilmek eklememin sebebi bu. İkinci sıra arka yüzündeyim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi gördüğüm gibi yani 2 düz, 3 ters. 3 ters, 2 düz, 3 ters ilmekle devam ediyorum. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şöyle bir görüntüm var. Üçüncü sıra ön yüzünde yine ilmekleri gördüğüm gibi 4 sırayı bu şekilde yapacağım arkadaşlar. 2 sıra farklı işlemimiz var. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters, 3 düz. Üçüncü sıra ön yüzünde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Tersi ters, düzü düz olarak örelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. 3 sırayı tamamladım bu şekilde. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Yine aynı şekilde 2 düz, 3 ters. Yani ilmekleri olduğu gibi örelim. 4 sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. 5. ve 6. sırada farklı işlemimiz var. Modeli şekillendireceğiz. Kenar ilmeğimi de ördüm. 4 sırayı tamamladım arkadaşlar. Bakın şimdi 5. sıra ön yüzündeyim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters ilmek, 1 2 ilmek ters ördüm. 1 ilmek doladım. Daha sonraki ilmeğimi örmeden aldım. İlk düz ilmeğimi örmeden aldım. Arkadaki 2 düzün de şöyle yerlerini değiştiriyorum. Bakın
Ortadaki düz ilmeğimi arkaya aldım, arkadakini öne aldım. Şu şekilde şöyle çapraz yaptım. İkisini düz örerek sağa doğru kestim. Örmeden aldığım ilmeği de üzerinden geçirdim, bıraktım. Yani 3 ilmekten tek ilmek çıkarmış oldum burada. 2 ters ilmek. Bu ters ilmeklerde farklı işlem yapmıyoruz. Aynı şekilde öreceğiz. 3 düze gelince önce bir kez doladım, bakın şişimi şöyle bir doladım. Birinci düzümü örmeden aldım. İkinci ve üçüncü düzümün yerlerini değiştirdim. Sağa doğru keseceğim. Değiştirdikten sonra iki düzümü düz olarak ördüm ve örmeden aldığım ilmeği de üzerinden geçirerek bıraktım. Kenarda 2 ters ilmeğim, bir de kenar ilmeğimi ördüm. 5. sıra ön yüzünde bu şekilde. 6. sıra arka yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz ilmek ördüm. Bakın şurada bir ters, bir de şu artırdığım ilmek var. Bir ters ördüm. 2 düzden sonra bir ters, bir doladım, artırma yaptım. Bu bir önceki artırma yaptığım ilmeği de ters olarak örüyorum. Yani sağda solda düz, ortada bir artırma yapmış olduk. Pardon, ters ilmek, ortada artırma yaptım. 2 düz ilmek, düzleri düz ördüm. Bir ters, bir dola, bir ters. Kenarda 2 düz ilmek, bir de kenar ilmeğimi ördüm. 6. sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptık. Modelimizi bir kez kurmuş olduk. Tabii ki model birkaç kez kurulduktan sonra tam kendini gösterecek harika modellerden. Evet, modeli bir kez kurduk arkadaşlar. Modeli ikinci kez kuralım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters ilmeğim var. Ters olarak ördüm. 2 ters. 3 düz. Bakın bunları düz olarak örüyorum. 3 düz ilmek. 2 ters. 3 düz. 4 sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Şimdi yaptığımız birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz, 3 ters ilmek örerek devam edelim. Yani ilmekleri gördüğümüz gibi 2 düz, düzleri düz ördüm. 3 ters, tersleri de ters örüyorum. 2 düz, bir de kenar ilmeğimi ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu şekilde yaptım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Yine aynı şekilde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters, 3 düz örerek devam edelim. Evet, kenarda 2 ters, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde ilmekleri gördüğüm gibi ördüm. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Yine ilmekleri aynısını örüyorum. 2 düz, 3 ters. 2 düz. Evet. 3 ters ilmek olarak devam ettim. Sıra sonunda 2 ters ilmeğim, bir de kenar ilmeğimi ördüm. 4 sırayı tamamladım bu şekilde arkadaşlar. 5. sıra ön yüzündeyiz. Şimdi modelimizi şekillendireceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters ilmeğim var. Ters olarak ördüm. 3 düz ilmeğe gelince önce bir doladım şişimi.
Şu şekilde. Birinci düzümü örmeden aldım. İpim arka tarafta. Sıradaki 2 düzün yerlerini değiştiriyorum. Bakın ortadakini arkaya aldım. Arkadakini öne aldım. Ve 2 ilmeğimi de düz örerek kestim. Örmeden aldığım ilmeği de şu şekilde aldım ve diğer ilmeğimin üzerinden geçirerek bıraktım. 2 ters ilmek ördüm. 1 doladım. 1 ilmek örmeden aldım. İpim arka tarafta. Sıradaki 2 ilmeğimin yerlerini değiştirdim. Şöyle çapraz yaptım ve 2 ilmeği ikisini bir düz örerek kestim. Örmeden aldığım ilmeği de bunların üzerinden geçirdim ve bıraktım. Kenarda 2 ters ilmeğim var. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz ilmek. Bakın şöyle bir ters, bir de şu ajurlu ilmeğim var. Ters olan ilmeğimi ters olarak ördüm. 2 düzden sonra bir ters ilmek. Bir doladım. Bu ilmeğimi de ters ördüm. 2 düz, bir ters, bir dolayalım, artırma yaptım. Sıradaki ajurlu ilmeğimi de ters ördüm. Kenarda 2 düz ilmeğim, bir de kenar ilmeğimi ördüm. 6. sıra arka yüzünde bu şekilde yaptım. Modeli 2 kez kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın model şöyle bir görüntüsü var. Gayet güzel ve şöyle gösterişli bir model. Tabii ki ilerlemiş hali daha da güzel görünecek bu modelin. Bir de şöyle daha önce yapmış olduğum parçam var. Onu göstereyim. Bakın bunu da daha önce yaptım. Bunu beraber yaptık. Her ikisini de lastiksiz yaptım. Şöyle. Ama siz isterseniz lastik üzerine de başlayabilirsiniz. Evet. Modelimiz böyle bakın. Modelin arka yüzü de şu şekilde. Model gayet kolay ve gösterişli bir model. İstediğiniz örgüde kullanabilirsiniz bu modeli. Gayet her türlü örgüye uygun yani. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Yelek yapımında, hırka, süveter, atkı, bere hepsinde kullanılabilecek harika bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.